Evet, aracımızın dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Bildiğiniz stok halde bir Toledo. Aracın genel çizgileri gayet sportif duruyor. Bu arada gündüz farları biz kendimiz değiştirdik. LED'e çevirdik. Şurada krom detaylar var. Bunları da biz kendimiz yaptık. Onun dışında araç stok. Herhangi bir ekstrası yok. Aracın içi gayet geniş, ferah bir alana sahip. Yine ortada kol dayamamız, eski DSG vites topuzumuz, radyo ekranımız, AUX ve CD seçeneğiyle kullanabildiğimiz. Onun dışında klasik bildiğiniz Seat grubu araçlarda kullanılan kadranımız mevcut. Şu gördüğünüz turuncu led ise biz sonradan yaptık. Geceleri güzel bir ışık görüntüsü alabilmek için. Gayet güzel de oldu bizce. Hatta görüntüsünü çekebilirsek onu da koyarız. Onun dışında soğutmalı bir torpidoya sahip araç. Kapı içlerimiz ceplere sahip. Bir tane cebi var gerçi. Şu piyano bilek detayı da biz kendimiz yaptık folyoyla. Değişik bir görüntüye sahip oldu. Kapı kollarımız krom. Bu kendiliğinden bu şekilde. Şurada gördüğünüz üzere iki tane hoparlörümüz var. Yani tiz hoparlör bunlar. Tiz sesleri verebilmek adına. Bir tane de kapı hoparlörümüz mevcut. Orta konsolda ise dörtlü butonumuz, yolcu hava yastığı uyarı ışığı ve krom kaplı iki tane hava ızgarası var. Bunlar araca gayet zengin bir görüntü katıyor. Malzeme kalitesi yumuşak değil fakat kalitesizlik hissi yaratmıyor. Ortada klasik Volkswagen Polo'larda vesaire araçlarda kullanılan bir müzik sistemi var. Kesinlikle kötü değil fakat Bluetooth olmadığı için bizi birazcık sıkıntıya sokuyor. AUX girişi var, CD çaları var fakat Bluetooth ve USB girişi yok. Vites grubuna geldiğimizde ise eski klasik DSG şanzımanın vites topuzu var. Buradan basmalı şekilde. Triptonik seçeneği de mevcut. Spor modumuz var. Çalışması kesinlikle kötü değil. Torpidomuz ise ışıklı. Gayet güzel. Yolcu hava yastığını buradan kapatıyorsunuz ve soğutması buradan ayarlanıyor. Gayet güzel ve yeterli bir alan. Torpido kapağı da kendi kendine yavaşça iniyor bu şekilde. Gayet güzel özellikler. Kilit bulunmuyor. Bu bir eksi. Aracımızın bagajı yine alışılagelmiş bir seyahat geleneği olan logodan açılıyor. Bagaj hacmi oldukça geniş. Yine bagajın içinde ceplere sahip. Dağınıklığı için biraz kusura bakmayın ama arka camla beraber açıldığı için yükleme eşiği çok fazla. Rahatlıkla yükleme ve boşaltma yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Yine pandizotumuz sökülebiliyor. Bu da güzel bir olay. Şuradaki tutamacından bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir detay. Jantlarımız ise Style paketin orijinal donanımı olan çok kollu bir janta sahip araç. Arka frenlerimiz yine disk olmak üzere ön frenlerimizle beraber frenlemede güzel bir etkisi var. Evet, arka koltukta 1.92 bir insan oturunca da bu şekilde oluyor. Ön koltuk yine bana ayarlı. Baş mesafesi birazcık dar ama rahatsız edici şekilde değil. Arka koltuk kafalıkları yine ayarlanıyor. Şöyle kalkıyor yukarı. İstediğiniz gibi gayet rahat şekilde araçta seyahat edebiliyorsunuz. Kesinlikle hiçbir rahatsızlık duymuyorum şu an. Evet, aracın içini inceleyecek olursak bugün de Seat Toledo'nun içindeyiz. 2013 model bir araba. Evet. Alper'in aracı. 2013-2012 fabrika üretimi. Türkiye'ye ilk giren araçlardan biri. O yüzden birkaç eksikliği var. Burada görmüş olduğunuz gibi ya da görüyor musunuz şu an tam olarak bilmiyorum ama herhangi bir ekranımız yok. Fakat yeni modellerde sahibinden de falan gördüyseniz küçük bir ekran var. Hatta bazen biraz daha büyük sanki Golf'lerin
7-7.5'daki böyle Highline ekranları var sanırım. Bu araca takılabiliyor mu? Araştırmalarını yapıyoruz fakat net bir fikrimiz yok. Ama onun dışında AUX girişine sahip ve CD çalar seçeneği var. Ses kalitesinde ama herhangi bir sorun yok. Çok müthiş bir ses Evet, kalitesi var. gayet temiz bir ses alabiliyorsunuz. Bassları, tizleri özellikle çok iyi. Çünkü kapıda ön kapılarda ve arka kapılarda Twitter'lar var. Kapı üzerinde, ayna kapaklarının arkasında ve kapı kollarının yan kısımlarında bu detaylar mevcut. Ayna demişken araçta ayna ısıtma da mevcut. Elektrikli aynalara sahip. Fakat otomatik kapanmıyor. Evet, yani o model yılında da zaten böyle bir şey C segmenti bir araç için. C segmenti bir araç için çok beklememiz mantıklı olur mu? Segmentten bahsetmişken de ikiz kardeşinden bahsedebiliriz. Skoda Rapid. Skoda Rapid bu bence hani bununla mukayese edilebilecek bir araba değil. Evet. Daha dar, hatta ya segment farkı var aralarında zaten. Platform aynı olsa da segmentleri farklı. Yani bu araç sonuçta birçok Audi A4 sanırım parçaları daha çok ortak üretim diye biliyorum. Onun dışında sen daha çok bilgi sahipsin Evet. ama Fren kaliperleri mesela en önemlisi. Audi o A4'ten. çok güzel bir detay mesela. Ki aracın zaten yürüyüşü de duruşu da gayet güzel. Kesinlikle ya VAK grubu yapıyor bu işi aslında. Ya, tabii. Bu da klasik VAK grubu araçlarda genetik olan şeylerin hepsine sahip. Sürüş karakteristiği olarak, gitme, durma, yol tutuşu olarak hiçbir eksiği yok. Jetta gibi araçlardan, Octavia gibi araçlardan. Ve tabii ki onlar bir tık bir gömlek daha yukarıda ama Tabii, birkaç iç mekandaki kaliteden dolayı. evet, özellikle Jetta'da izolasyon, Octavia'nın birkaç görsel oyunları, içeride sunduğu oyuncaklar, bunlar tabii ki biraz kıyaslamamızı güçleştiriyor. Ama 2013 bandında bir araç olduğu için bu özellikleri çok aramıyoruz ve eksi olarak saymıyoruz bence. Eksi olarak saymamız bu araca biraz haksızlık olur. Yani opsiyonel bir herhangi bir şey de yok araçta da. Style paketi, standart donanımı. Aynen. Herhangi bir opsiyon yok. Ama aracın içinde gayet sessizlik hakim. Şu an yol sesi falan, hiçbir ses çok kulak tırmalayacak şekilde kulağınıza gelmiyor. Bu çok güzel bir olay. Yani motor sesi hiç duyulmuyor denilebilir. Şimdi ondan biraz bahsedelim istersen. Motor sesi. Motor sesi benzinli bir araç. 1.4 TSI motora sahip. 122 beygir. Ufak tefek iyileştirmeler var tabi. Şöyle de gösterebiliriz. Belki yol tutuşuyla birlikte. Fakat yol pek uygun değil gibi. Bir bakalım ufaktan, uygunsa. Bu arada DSG bir araç. Evet, gayet stabil. İçeride kimseyi tedirgin etmiyor. Koltuklar yine çok fazla salınım yapmıyor insanlara. Aracın içinde sağdan sola vurmuyorsunuz. Ama çok destekli de değil. Evet. Şu anda yokuş yukarı çıkıyoruz. Bayağı yokuş yukarı çıkmamıza rağmen birçok arabayı üzer mesela burada. Gidişi çok iyi. Yani aracın sesini de duyuyorsunuz. Ama önümüzde olduğu için bu testte de, gerçi daha yayınlamış olur muyuz bilmiyorum. Bir de 206 test çektik yine bu yolda. Onunla da biraz gitmeye çalıştık ama yol 2 gündür istediğimiz gibi değil. Bu yol Evet. normalde bomboş oluyor. Kimseyi tehlikeye atmadan burada... Belki hafta sonu olduğundan dolayı olabilir. Evet, belki de büyük etmenle o yüzdendir. Hoparlörlerden bahsettik dediğim gibi. Bassları, tizleri çok net, temiz. Güzel bir müzik dinletisi yaşatabiliyorsunuz Evet. kendinize. Hafta sonları özellikle çıktınız, gidiyorsunuz bir yere. Müziği açtığınız zaman sanki güzel bir müzik sistemi varmış gibi araçta. Gayet güzel. Beğendiğimiz noktalardan bir tanesi de bu araçta. Üstündeki lastikler şu an Biraz bu araç için üst seviye kalıyor. evet, biraz üst seviye kalıyor. Kışlık bir lastik var üzerinde. Evet. Yol tutuşunda yine hani mukayese edebilmeniz açısından stoktan biraz daha iyi. Çünkü tam bu lastiğin havası şu an 10 derecelerde falan hava. Gayet güzel. Ne sıcak ne soğuk asfalt. Güzel bir yol tutuşu sergiliyor. Aracın ESP'si çok öngörülü çalışıyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin virajda arabayı hiçbir şekilde sapıtamıyorsunuz. Biraz daha tedbirli bir sürüş sağlıyor size. Bu da tabii ki bir artı.
isteseniz de oynatmadığı zamanlar oluyor. Yani şöyle bir hızlı gireyim viraja dediğinizde anında sizi çizgiye sokuyor ve de bayağı bir yavaşlatıyor. Çünkü ESP'nin çalışma mantığından ötürü hızınız bayağı düşüyor. ESP off butonumuz var tabii ki. Artık o sizin bileceğiniz iş. Bir şey diyemeyiz ona ama. Yine ESP'yi neredeyse tamamen kapatmak mümkün. Tam kapanmasa da yine Evet, tam çok kapanmıyor. gerçekten atacağını. sıkıntıya düştüğünüz anlarda, spin atacağınız anlarda yine kurtarıcı meleğimiz ESP oluyor. Araçta Şu an titreşim var mı sence? bence şu an araçta sıfır titreşim. Aracın çalışıp çalışmadığını bile anlayamıyorsunuz. Araçta yine start stop yok. Fakat o zaman zaten start stop Evet. çok tercih edilen bir şey değildi. Bir tabuydu çünkü. Acaba araca zarar var mı vesaire. Bu yüzden olmaması aslında bir eksi sayılır. Tabii. Çünkü İstanbul trafiğinde sürülen araçlar sonuçta. Özellikle şu an mesela kırmızı ışıkta yakıt tüketmeyebilirdik. Bu Yani. güzel olurdu. Ama yani aranacak bir özellik de değil ama eksi hanesine yazabiliriz. Yani bunu. evet. Opsiyon olarak bu bizim aldığımız zamanda da öyle bir opsiyon yoktu maalesef. Ha, bak, 2015 onu bilmiyordum. sonrasında geldi. Onu bilmiyordum. O zaman eksi hanesine yazmıyoruz. Ya tabii ama yani gene de opsiyon olarak ve de her motor seçeneğiyle birlikte gelmiyor. Zaten Toledo çok fazla satmadı. Evet, genelde şirket aracı olarak sattı. Onlar da atmosferik ya da 1.2 benzinli, 1.4 dizel gibi Dizel seçenekler bayağı oluyor. çok güzel dolaşıyor piyasada. Özellikle bu son zamanlarda bayağı dolaşıyor. Ama bu araç bir aile aracı. Uzun senelerdir de Alper'dir zaten. Daha araç 43.000 kilometrede. 2013 model bir arabaya göre daha sıfır sayılır. Ki kondisyonu da çok yerinde. Yine dış kaportada Alper'in otopark sorunu olduğu için birazcık sıkıntılar var ama Evet, mahallede bıraktığımız için arabayı. o biraz sıkıntı arabacı bir insan için. Ama hallolmayacak şeyler değil ve bu araca pastacılığa operasyonu güzel bir yer bulduğumuz takdirde size çekeceğiz. Evet, yapacağız öyle bir şey. DSG şanzımanı size koyduğum ek videoyla birazcık çalışma mantığı olarak gösterdim ama biraz da Alper anlatsın çalışma mantığını genel olarak. Nasıl, memnun musunuz? Çok memnunum. Ya çoğu kişinin memnuniyetsizliğini neden olduğunu anlamıyorum. Neden? Bakım maliyetleri olabilir mesela. Bakım maliyetleri evet biraz tuzlu Ama diğerlerine göre. o da yani milletin elinde patlıyor arabalar. Çünkü genelde VAK grubu araçlar çok satılan araçlar. Yani örneğin başka bir aracın CVT şanzımanlı bir aracın arıza çıkarması çok zor. Ya da çıkarsa da sizin haberiniz olmayabiliyor. Çünkü bu aracı genelde şirket personelleri kullanıyor. VAK grubu araçlardan bahsediyorum. Şahsi kullanımlarda ise zaten çok sık kullanıldığı için millet zorluyor, bir şeyler yapıyor. Kavramaları bitiyor. Onun dışında mekatronik problemleri var Yani. diye biliyoruz. Bu yüzden sorunlu bir şanzıman olarak lanse ediliyor. Fakat 2013 model bir araca göre gayet güzel bence. Ya vites geçişleri şehir içinde çok fazla zorlandığı zamanlar oluyor. Ya İstanbul trafiği Evet. normal olarak. Yani dur kalk trafikte biraz ısınma problemi de var diye biliyorum. Isınma şu ana kadar herhangi bir uyarı, herhangi bir böyle vites geçmeme gibi bir olaylar olmadı. Bazen 2'den 3'e geçerken çok hafif bir sarsıntı yaşıyorsunuz. Aslında diğer araçlarda bu her zaman hissedilen fakat ya bu araçta hiç öyle bir tepki görmediğiniz için o bir rahatsızlık size verebiliyor. Ya o da Ufak tefek bir aksaklık diyelim. En azından işleyişte bir problem yok. işleyişte herhangi bir problem yok. Bunu gönül rahatlığıyla bildiğiniz için herhangi bir sorun teşkil etmiyor bizim açımızdan. Onun dışında aracın içi çok sessiz şu an. Gayet güzel. Sanki bir akustik süngerli kapıları falan var gibi. Gayet sessiz. Yani bir Passat konforu var aracın içinde şu an. Ses açısından. Evet. Gayet güzel, yeterli. Bir de benzinli olmasında bir ayrı şey var orada aracın. Yani dizel olsa belki bu kadar titreşimsiz ve izolasyonu güzel gelmeyebilirdi. Ama benzinli motor gerçekten devirsiz kullandığınızda sessizliği sağlıyor araçta. Alper, yakıt olarak ne yakıyorsun? Yakıt tabi bu araç biraz söylemiştik galiba videonun başında. İyileştirmeler var biraz. O biraz bir yakıt tüketiminde etkisi var. 1.4 benzinli aslında çok yakmaz gibi geliyor ama bu bir eski teknoloji olduğu için tabii çok eski bir teknoloji değil gene 2012 fakat
yeni nesil bir araç da diyemeyiz buna. Yeni çıkan Golf 8'lerle falan. Ya bir de birlikte. Avrupa normları çıktı şimdi bu işler. Biraz daha zaten ekonomik ve karbondioksit solunumu düşürmek adına yapılmış iyileştirmeler aslında araçların yakıtlarını doğrudan da iyileştirdi. Yani bunda öyle bir iyileştirme yok. Evet. Fakat bunun bu yeni araçlarda bir handikapı var. Bu da araçların gidişini etkiledi. Evet. Bu araç yani tabiri caizse çok gidiyor, deli gidiyor yani. Ama dediğimiz gibi yakıtta da birazcık üzebilir. Yakıtta biraz üzüyor. Şehir içinde nasıl diyebiliriz? İşte çok dur kalklı şehir içi trafiğinde 9 litre gibi bir tüketimi oluyor. Yani aslında bir şehir içi için normal sayılabilir mi bilemem ama Benzinli güçlü bir motor. benzinli güçlü bir motor. Bastığınız zaman ayağınızın altında bir güç var. Bu güzel bir olay. Ama yine karar verecek olan sizsiniz. Biz değerlerimizi söyleyelim. Uzun yolda ne yakıyorsun Alper? Uzun yolda 7,5 civarlarında. Da diyebilirim normal bir kullanımda. Yani karma diyebilir miyiz bunun için? Karma tüketim 7,5 diyebiliriz. Yani kaç hızda mesela yapıyorsunuz? Sağdan. 100-120 civarlarında. 100-120 civarlarında. 7,5. 7,5. Yani 90'la falan gitseniz büyük ihtimal DSG 7 ileri olduğu için büyük ihtimalle Bayağı düşer. 6-6,5 yakar mıyız? 6-6,5 evet yakabilir. 6-6,5 gibi bir değeri var. Karma 6,5-7,5 arası diyoruz o zaman. Evet. Uzun yol, şehir içi. Evet. Nerede Karma. sürdüğünüze de bağlı tabii. Biz İstanbul verileri olarak daha Evet. çok. Hani trafikli alanlarda bu şekilde değerler elde ediliyor. Aracın aydınlatmasından bahsedecek olursak aydınlatması gayet güçlüydü fakat Alper uzun farlarda uzun ampullerde bir problem yaşadığı için yani maalesef İstanbul trafiğinde ya görmüyorlar ya görmezlikten geliyorlar. O da olabilir. Yani saçma sapan olaylar oluyor. Bazen selektör yapmak durumunda kalıyorsunuz öndeki aracın sizi fark edebilmesi için ama fark etmiyorlardı. Alper de bunlardan artık çok sıkıldığı için aracına H7 Ampul zaten tipi. H7 ampul tipine sahip bir araç. Genel Volkswagen. Evet, genel yine Volkswagen. Uzunlarına LED far taktık. LED far ampulü taktık. Bunlar bayağı etkili oldu ki yansıtıcıları falan gayet güzel. Işığı gayet güzel. Yağışlı havada bile gayet güzel ışık veriyor. Ama orijinal ampulleri, halojen ampulleri kısalarda mevcut. O da fena değildi. Uzunlarda kullandığın da fena değildi ama Fena değil. Yine menzili çok fazla fakat görünürlük açısından şimşek etkisi insanların biraz daha dikkatini çekiyor. Evet, biraz Aynada daha yanıp sönen bir şey olduğu için. O yüzden bunu tercih ettik. Apaçilik maksatlı takmadık kesinlikle. Trafikte daha belirgin olmak daha için. belirgin olmak için yapılmış bir hareket. Pişman değiliz kesinlikle. Gayet güzel oldu. Bir LED far isteyenler oluyor. Şimdi bu araç zaten Türkiye'de çok rağbet görmüş bir araç değil ama LED far paketli bir paket olarak satılıyor bu arada. Yani ekstra donanım olarak satılıyor. Bu donanım da Türkiye'de galiba sahibinden de bir iki arabada gördük biz. Onlar da zaten bir hafta ilanda kalmadan gittiler. Evet, lansman aracıydı Lansman onlar da. aracıydı büyük ihtimalle. Ama gönül isterdi ki bu araç LED farlı olsun. Arkada çizgi olarak, önde yine gündüz olarak böyle güzel bir far. Leon'la neredeyse aynı. Evet, neredeyse aynı. Görüntü olarak. Far çizgileri müthiş gösteriyor aracı. Yani bayağı fark ediyor. Bu yüzden öyle bir donanıma sahip olmak isterdik. Ki Alper de şu an söylüyor zaten. Eğer bir daha alma imkanımız olsaydı o aradaki farkı verip Kesinlikle gerçekten evet alırdık. taktırabilirdik diyoruz. Bu şekilde düşüncemiz. Onun dışında bahsedeceklerimiz genel olarak bunlar. Aklınıza yine herhangi bir soru işareti olursa yorum olarak belirtin. Biz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Göstermeye de çalışıyoruz. Bir şey Olmazsa isterlerse. inceleme yeteri kadar detaylı olmadıysa da yeniden bir çok detaylı inceleme istiyorsanız Teknik oluşturabiliriz. detaylar falan. Sıkılmayın diye biraz teknik detaylardan uzak bir inceleme yapmaya çalıştık. Evet. Umarım canınız sıkılmamıştır. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.